Herkese merhabalar. Şöyle elimde ikiye yakın ip kalmıştı. Toplam 5 tane ipten bir halter bluz yaptık biliyorsunuz bundan önce. Kalanlarla da bunu yaptım. 4,5-5 tane ipe 2 tane bluz çıkarmış olduk. Bu da son derece kolay bir bluz. Şimdi şöyle şablonunu çıkardım ben size. Önce şablonunu anlatıyorum. Adım adım. Şöyle şablonu zaten Instagram'a koyarım. Oradan fotoğrafını alırsınız. Bunlar ikili trabzanlar. Şunlar zincirler, boşluklar. Şuradaki başak modelleri. Şunlar yani. Böyle bir şablon çıkardım. Kabaca. Bunu önünüze alırsınız. Ben bir kere göstereyim size. Ondan sonra da bununla da çalışırsınız. Zaten iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Şu ve şu. Ondan sonra tekrardan başa dönüyor. Son derece kolay ama çok hoş görünüyor üstte de. Değişik hoş bir bluz oldu. Askılarını dilerseniz daha da incelterek ip askı da yapabilirsiniz. Ama bu gündüz şıklı olarak da kullanılabiliyor. O yüzden ben bir tık daha şöyle bir parmak, şöyle 2 parmak kadar kalın bir askı bıraktım. O şekilde yaptım. Size şimdi bir ölçü vereyim. Durun önce şunu söyleyeyim. Nako'nun Kaliko serisi geçen sefer de çalışmıştım. Reklam değildir. Ben kendim alıyorum. 3,5 numara tığla yaptım. Gene rengini hatırlatayım. Diğerini görmemiş olanlar için. 12408 renk kodu. Bir ölçü vereyim ben size. Bahsedeceğim şimdi ölçüyü nasıl büyüteceğinizden. Şu ortadaki grup aynı kalacak. Bakın şu koltuk altından koltuk altına veriyorum. 41 santim. Bu small beden için hatta M için de gayet uygun. Boyunu tamamen size ait. Ne kadar isterseniz o kadar uzatacaksınız boyunu. Şöyle söyleyeyim bakın şimdi şuradan. Şu ortadaki 24'lü grup var. 26, 24, 26. Şu iki grup 26. Şu ortadaki de 24. Şu ortadaki grup. Şu ortadaki grup hep aynı kalacak şekilde yanlardan 3'er tane ekleyebilirsiniz. 3 zincir, 3 zincir buraya. Yani şuradaki 26 değil 29 yaparsınız. Buraya da 29 yaparsınız. 3'er tane ekleyerek yanlara bedeni büyütebilirsiniz. Neden 3 diyorum? 2 tane yan yana, bir tane de zincir atlıyorum. 3'ün katlarına ihtiyacım var. Şurada. 2 tane ikili trabzan yan yana, bir zincir, bir tane atlıyorum. 2 tane ikili trabzan. Yani 3 zincirin katlarına ihtiyacımız olacak. O yüzden şu 26'ları 3 arttırarak bu yanlarda bir genişleme sağlarsınız. Şu ortamızdaki grup aynı kalsın ki tam ortada bu grubumuz kalsın. Bedeni de o şekilde büyütürsünüz. Hadi yine şimdi başlayalım. Başına sonuna fotoğraflarını koyacağım zaten. Ben devam ediyorum daha. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum bu sefer. Hemen bitmeden anlatıyorum. Bu haftaya 2 tane yeni bir çalışma yapmış oldum. Bunları da şimdi böyle hep gösteriyorum. Sonunda nasıl yaptığımı, nasıl küçülttüğümü. Evet. Hadi şimdi başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Sayılarını verdim. 76 zincir üzerine kuracağız. Size 76 zinciri de burada bu ajur çalışmasını gösterdim. 76 tane zincirimi çekiyorum. Yine 3,5'la yapıyorum. Zincirimi çekip geliyorum. 76 tane zincirimi çektim. Biraz fazla da çekiyorum. Sonradan sökeriz gerekirse. Şimdi ne diyor? 2 tane ikili trabzan yan yana, bir tane zincir, bir tane atla, 2 tane ikili trabzan. Bundan kaç tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu grubu çalışacağım. Baştakiyle 2 tane oldu. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yanındakine gene 2 tane ikili trabzan. 1, 2, bir zincir,
bir tane atlıyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Kaç tane yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. grup. Bir zincir. 7. Bir tane atladım. İlk bölümü çalıştık. 8 tane. Burada da 2, 4, 6, 8 tane grup var. Aralarında bir zincirle bir tane atlıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve 2 tane atlıyorum. Ve şuradaki başak modelini yapıyorum. Bu V'ye başak modeli diyoruz. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye aynı göze 2 tane. 2 zincir. Aynı göze 2 tane daha. Evet, şimdi şunu çalıştım. V'mi çalıştım. Şuradaki başak modelimi 2 tane zincir, 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan. Bu orta grubumuz. 2 atlıyorum. Yan yana 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane zincir, bir tane atla, 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir atla, 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir atla, 2 tane ikili trabzan. Bu da 1, 2, 3 tane bir grup. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. 3 tane şuradaki grubu çalıştım. Şimdi bir zincirle 5 tane ikili trabzan yan yana. Bir zincir, bir tane atlıyorum. 5 tane ikili trabzan. Şimdi yeniden şuradaki başak modelimiz, şu ikisinin ortasında, yanlarında başak modelim var. Ne yapıyordum başak modelinden önce? Başak modelimizden önce 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Bir tane başak. Aynı göze 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 zincir, aynı göze 2 tane ikili trabzan. İki zincir. Yeniden aynı bu tarafta yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili grup yapıyoruz. Aralarında birer tane zincir var. Birer tane boşluk veriyoruz. Bir tane zincir, bir tane atladım. 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atladım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çalıştım. Son ikincideyim. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 2 tane. Fazla çektiğim zincirleri bırakıyorum orada. Şimdi bir üst tura çıkıyoruz.
İlk sıramız böyle görünüyor. 2 tane vardı altta. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ile yukarı çıktım. Bir tane de dönüş için zincir. 4 ve şimdi 4 ile yukarı çıktım. Bir tanesi dönüş için. Şimdi boşlukların içine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapalım önce. Boşluklara çalışıyor. Aralarına birer zincir. Bir zincir. Yedincisini de yaptım. Tam boşluklara 2 tane ikili trabzan. Sonra bir zincirle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ikincisine bir zincir, şu 2 tane ikili trabzanın dışındakine ikili trabzan yaptım. 1 2 zincirle yeniden başak modelimi yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Başaktan sonra altta 5 olan ikili trabzanımı bölüyorum şimdi. Önce 2 tane ikili trabzan baştakine ve yanındakine. Sonra bir tane zincirle alttaki bir tanesini atlıyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şunu atladım. 1 2 ortadaki boşluğa bir tane 3 yanındakine 4 ve diğer yanındakine 5. 5'i kaydırdım. Bir tane zincir. Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. 1 2 paralelini yapıyorum. Ortadakine 3 yanındakine 4 diğer yanındakine 5. Şunun paralelini yaptım. Bu 5'ten sonra bir tane zincir. 5'in üzerine geldi 2 tanesi. Birini atlıyorum. Diğer ikisine. Biraz evvel yaptığımın paralelini yaptım. 1 2 zincir ve başak modeli. Bir, iki zincir. Yeniden en baştaki kurulumu yapacağım. Bakın. Anlatayım da burayı size. Başaktan sonra altta 5 olanı böldüm. Önce 2 tanesine ikili trabzan, bir zincir, bir tanesini atladım ve 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Diğer ikili trabzanımın üzerine bir tane boşluğa, diğer ikili trabzanlarımın üzerine. Sonra bir zincirle ortadaki ikili trabzanımı 2 tane yaptım. Bir zincirle 2 tane ikili trabzanımın üzerine 2 tane boşluğa bir tane, şuradaki 2 tane ikili trabzanıma 2 tane, bir zincirle bir tanesini atlayıp 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde bir kurulum. Sonra 2 zincirle ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzan. Aynı buradaki gibi. Geri dönüyorum yani. Bir tane zincirle boşluklara ikili trabzan çalışıyor. Bu da görüntüsü çok hoş bir model olacak sonradan.
Bir, iki tane ikili trabzan. Ne yapıyorum? En baştakine bir tane ikili trabzan, aynı başta yaptığım gibi. Şöyle bir bakalım. İkinci sıramızı da oluşturduk. Baştakine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada olduğu gibi burada da başağa geçerken yapmıştım. Burada başak dönüşü yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi yeniden kuruyoruz. Ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan. Hemen bir tane buraya, bir tane içine. Artık boşluklara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yeniden 8'e çıkartıyorum. Bir 8, bir 7 yapacağım. Sonra yeniden başak. Yeniden 5 tane ikili trabzan. Aynı birinci sıramı tekrar ediyorum. Bu şekilde ne kadar uzatmak istersek o kadar uzatacağız. Bir kere daha göstereyim. Bir taneyle çıktım. Hemen içine boşluklara başta kaç tane yapmıştım? 8 tane yapmıştım. Şimdi yine 8 tane ikili trabzan yapacağım. Artık esasında hiç şablona da bakmanıza gerek yok. İlk sırayı da takip ederek devam ettirebileceksiniz. Ondan sonraki sırada ikinci sıra, zaten bir süre sonra eliniz alışıyor. Bakın, tek olanın tam ortasına da 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, başak modelimi yapıyorum. 2 zincir, ne yapıyorum? 5 tane ikili trabzan. 1, 2, ortadakine de bir tane, 4, 5, bir tane zincir. Ne yapıyorum? Aynı ilkinde olduğu gibi bir tane atladım. Diğerine 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, ne yapıyorum? Bir tane zincir, baştakine 2 tane ikili trabzan. Aynı ilk sıra gibi. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Buraya 5 tane. Birini atladım. 1, 2, 3, 4, 5. Alttan da sağlamasını yapabilirsiniz, bakın. Şimdi 2 zincirle V'mi yapıyorum. 2 zincirle en baştaki tekli olan grubun içine de 2 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondakini de 2 tane çalışıyor. Başağımı yapayım. Bir kere daha göstereceğim 2 turu. Sonra siz dilediğiniz kadar, ben şimdi büyüteceğim ondan sonra. Ne yapıyorum? Bakın, hemen tek olan gözün ortasına 2 tane ikili trabzan. Devam ediyor. Sonuna geldim. Bir zincir, bir tanesini boşluğa yapıyorum. Bir tanesini de buradaki zincirin üzerine. İkinci sırada ne yapıyorduk? 1, 2, 3, bir tane dönüş için 4 de yukarı çıkıyordum. Ne yapıyordum? Burayı bir tane yapmıştım. Tam ortasına bir zincir. Şimdi 8'li 7 yapıyorum. İkili olan grubu. 2, bir tane ve burada bir tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş oldu. Bir tane
2 tane zincirle başak. 2 zincirle ne yapıyorum? İkincisinden bakabileceğiz. Önce 2 tane yapmışım. Bir zincirle bir tanesini atlamışım. 5 tane ikili trabzan. Ortasına bir zincir, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane, bunu 5'e çıkartıyor. 2 3 4 5, bir zincir, bir tane atlıyorum, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, başak. Size 2 turda göstermiş oldum. Bir tekrarı da şablonsuz yapalım. Şöyle kaldırayım şablonu. Şimdi 2 sıra yaptım yeniden. Şimdi yeniden ilk sıra gibi yapıyorum. İlk sırada ne yapıyorduk? 8 tane ikili trabzan grubumu yerleştiriyordum bir zincirle boşluklara. 2 zincirle başak, 2 zincirle 5 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyordu. Hadi şimdi gelin bir kere de üç tane zincir, 3 zincirimi çektim, hemen boşluğa bir tane. Şimdi ne yapıyorum? 8 tane ikili trabzan grubu. Bu da tek zincirli, tek ikili trabzanlı bölümün tam ortasındaki boşluğa da 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, başak modeli. 2 zincir. İlk sırada ne yapıyorduk? 5 tane ikili trabzan. Şimdi yan yana 5 tane ikili trabzan. Boşluğa 3 4 5, bir zincir yapıyorduk. Bir tane atladım. Bir zincir, 2 tane ikili trabzan grubu, bir zincir, 2 tane daha. Bir zincir, ne yapıyorum? 5 tane ikili trabzan. Bir tane atladım. 2 3 4 5. Aynı ilk sıramı kurmuş oldum gördüğünüz gibi. 5 tane ikili trabzan. 2 zincir, başak. Aşure çalışmalarında mantığı oturtunca kafanızda çok daha kolay ilerliyorsunuz. Ne yapıyordum şimdi? Tek iki, burada tek ikili trabzanlı bölüm. Onun tam ortasına 2 tane ikili trabzan. İlk sırada ne yapmıştık? 8 tane ikili grup. Boşluklara. Boşluğa da bir tane ikili trabzan, zincirin üzerine de bir tane. Şöyle bakalım. Burada da 8 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi buradaki ikili trabzanları 7'ye düşüreceğim. Şöyle 4'te yukarı çıktım. Burayı atladım. Boşluğa 2 tane ikili trabzan, bir zincir,
Şunu attım. Buraya 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Ne yapıyorum? En baştakine bir tane ikili trabzan. Burada 7 tane grup oldu. 2, 4, 6, 7. Bir tanesini şuraya trabzan olarak yaptım. 2 zincir. Hemen başak modelimi yaptım. 2 zincir. Şimdi ne yapacağım? Buradaki 5'leri şuraya doğru, ortaya doğru kaydıracağım. Önce 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. 5 tane ikili trabzan. Şuradakini şuraya kaydırdım. Zincir. Bir zincir. Şimdi burayı buraya kaydırdığım için 2, 3, 4, 5. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Şöyle de göstereyim. Bir 5 burada, bir 5 burada. Böyle iki sıradan oluşturuyoruz. Şimdi 2 zincirle başak, zincirle baştakine bir tane ikili trabzan, bir zincirle 7 tane ikili grup yapıyorum. Buraya bir zincirle baştakine bir tane ikili trabzan. Evet. Bir de şablonsuz anlattım. 2 sıradan oluşuyor. 2 sıradan sonra yeniden birinci sıraya tekrar ediyoruz. Sonra ikinci sıra, yeniden birinci sıra. Bu şekilde kol beden ayrımına gelene kadar devam edelim. V'den başlayacağız. Belirli bir sıraya ben 20 sıra kadar öreceğim bunu. Şuradaki gruplarım 20 olduğu zaman ayırmayı düşünüyorum. O ayrımda tekrardan görüşelim. Önce bir tarafı keseceğiz. Sonra öbür tarafı keserek bluzumuzu tamamlayacağız. Bedeni büyüttüm. V'nin başlayacağı yeri bedeninizle kontrol edin. Nereden başlamasını istiyorsanız ve beden uzunluğunuz ne kadar olsun istiyorsanız bunu kendi bedeninizde ölçeceksiniz. İkiye ayıracağımız zaman geliyoruz. Tam orta kısımda bedenimizi ikiye ayırıyoruz. Ben tam şuradaki bölümden ayırıyorum. Şu ortadaki ikili trabzanın bir tanesini bu bedene, bir tanesini de diğer bedene vereceğim. Hem ön hem arka aynı olacak. Şimdi başlıyoruz. Çalışmamızı yapıyoruz. Tam şu orta noktaya geldiğimizde geri döneceğim. Kesmeye başlayacağım. Ve buradan itibaren eksiltiyorum. Şimdi bu ortaya geldiğimde döneceğim. Eksilteceğim. Şimdi burada da eksiltiyorum. Şimdi normalde bunun içine çalışmam lazım. Yani şu anda şuradaki boşluğun içine çalışıp ikili trabzan yapmam lazım. İkili grup. Şimdi 4 ile yukarı çıktım. Bu grubu atladım. Direkt diğer grubun içine geçtim. Atlamalarımı, eksiltmelerimi bu şekilde yapacağım. Bu tarafta. Yani koltuk altı kısmındaki eksiltmelerimi o şekilde yapacağım. İki tane ip gidecek bu çalışmaya. Bir tane zincir. İki zincirle
geçiş yapıyorum. Şimdi burası neydi? Bakın bir altta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Bunun 8 olması lazım. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 kaldı. Normalde 8'li sıramdaydım. Şimdi bir tane eksilttim. 2 tane zincirimi çektim. Başak modelimi yapıyorum. Bir iki sıra göstereceğim şimdi size. Karşı tarafta aynı şekilde yapacaksınız zaten. 2 tane. Şimdi burada hangi sıradayım? 5 tane ikili trabzan yapma. İlk sırayı yapıyorum yani. 1 2 3 4 5. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. 1 2. Ne yapacağım? Şuradaki kısmı bir zincirle şöyle dönüş yapacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi tam ortasına geldim. Hem bedenin tam ortasındayım burada. Şurada V'nin. Buradan açılacağız şimdi. Ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Dönüşte keseceğim. Döndürdüm. Bunu ve yanındakine beraber aldım. Şu kenarım, şu da kestiğim. Bir tane kestim orada. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci sıradayım yani. Ne yapmam lazım? Şimdi ne yapacağım? Durun burada bunu söyleyeyim. Bir saniye. Şimdi buradaki şu beşimi artık bir eksilterek, yani şuradaki bu geçişleri yapmayacağım. Her seferinde buradan eksilteceğim. Burayı 5 yapacağım. Buradan eksilteceğim. Burayı gene 5 yapacağım. Ta ki burayı da gelene kadar. Yani hepsini artık bundan sonra sırasıyla eksilteceğim. Burada şurada yaptığım ajur kısmı yapmıyorum. Artık burasını 5 yapıyorum. Ama araya bir tane gene zincir çektim. Burayı 5 yapıyorum. Kaydırmalı 5'lerimiz bitti yani. Sırayla şimdi zaten o sıfırlanacak orası. Başak modeli. İki zincirimi çektim. Burada ne yapıyorum? Buraya bir tane bir zincir boşluğa. Burada aynı işleri yapmaya devam ediyorum. Burada da koltuk altı bölümünde eksiltmeler yapıyorum. Yine burada bir tane ikili trabzan, sonra dolgulu, bir tane ikili trabzan, dolgulu şeklinde devam edeceğiz. Yakanın olduğu bölümde. Şimdi ne yapıyorum? Direkt bunun içine geçiş yapmıştım biliyorsunuz. Buraya bir çalışma yapmıyorum. Ne yapıyorum? Hemen başlangıca bir tane zincirli, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burayı doldurmadım, gene arttırmadım. Burası şimdi kaç oldu? 2 4 6. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Bir tane dönüş için. Şimdi buraya çalışmam lazım. Çalışmıyorum. Direkt diğer boşluğa geçiş yaptım. Burada çalışacağım boşluğu atlayarak kesiyorum. Bakın bu tek olan yer. Buraya çalışıyorum. Şimdi kaç tane olduğunu söyleyeceğim.
2, 4, 6. Bu sırada 6 idi. 2, 4, 6. Şimdi gene 6 oldu. Döndüğümde ne yapacağım? 5'e düşüreceğim burayı. Burada çalışmayarak bunları küçültüyorum burada. Bakın küçülmeye buradan eksilmeye başladı. Ne yapıyorum? Başak. 2 zincir. Ne yapıyorum? Burada 5 tane ikili trabzan yine. Üç, 4. Bakın eksilttiğim yer görüyor musunuz? İkisini birleştirmişim. Ne yapıyorum? Oraya bir tane şu 5'i yapayım önce bir. 5. Şimdi şuraya bir tane çalışıyorum ve kapattım orayı da bakın. Burada artık 2, 4, 6 tane var. Şimdi 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Yanındakini aldım. 1, 2, 3, 4'e düştü burası. İki başak. Neredeyim? 2 yapmıştım burada. Şimdi tek yapıyorum. Bir zincir. O tek ve burada tek yaptığımızı gene 2 sırada bir yapıyorum. Bir iki. Şimdi burada bir iki. 3. 4. 5'e düşürdüm. Şimdi dönüşte ne yapacağım? Yine 5'e düşüreceğim. Şuraya ne yapıyorum? En baştaki zincire bir tane ikili trabzan. Bu sırada ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 olacak. 4 ile yukarı çıktım. Direkt bu boşluğa değil, diğerine. Şimdi size bir göstereceğim nasıl göründüğünü görün. Şuraya çalışıyor. Şu başağı da yapayım göstereyim. Şurayı bitireyim. Ne yapıyorum? Burada yine 1, 2, 3. Burayı da 4 yapıyor. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Ve 2 tanesini beraber aldım. Bir, 2'ye düştü. Şununla beraber. Dönüşte şununla beraber alacağım zaten. Bitince de ne yapacağız? Hiçbir şey yapmadan dümdüz devam edeceğiz. Bakın. Burası böyle oldu. Burası bu dönüş şuradan itibaren daha oval. Burası daha keskin bir V oldu. Şimdi bunu sıfırlıyorum ben her seferinde. Sıfırladıktan sonra burada da devam edeceğim. Burayı durun şurayı teke getireyim. Burada artık ondan sonra bir çalışma yapmayacağım. Buradan da eksilterek bitirip ondan sonra devam edeceğim. Şimdi burada 1'e düşürdüm. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Burayı 1 gideceğim şimdi. Yine buradaki bu çalışmayı yapıyorum. Burası da artık bakın bitmek üzere.
ve şuraya. Bunu sıfırladığımda bir süre öyle gideceğim. Bunu şimdi çalışıyorum. Ve ne yaptım? Şuraya. Artık hep bir tane ikili trabzan yapacağım oraya. Şimdi yine üçle yukarı çıkıyorum. Dörtle ve kol bölümünün oradaki yeri de sıfırlayacağım şimdi. Şuraya bir tane. Çok bolluk olduğu için, çok fazla şey olmasın diye buraya da bir tane hep yapıyorum. Şuraya hemen ikili trabzan. Burası da bitti bakın artık. Bir tane başak. Üç. Şöyle kontrol edeyim. Bakın artık şurada şimdi tek olan bölümdeyim. Tamam. Tek olan bölümde buralara şimdi şöyle bir çalışma yapacağım. Bakın. Burada bir tane kaldı. Direkt içine bir giriş yaptım. Artık buraya ikili grup çalışması yapmıyorum. Bir tane buraya da çalıştım. Ve şuraya da bir tane V yaptım. Tekli V yaptım. Başak değil. Bir zincir. Teke düşürdüğümde de şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi üçle yukarı çıktım. V'mi yapıyorum. Bir zincirle topladım. Bir zincirle topladım. 3 ve V. Dilerseniz artık bu aşamadan sonra burada bunu daha da küçülterek o şekilde devam ettirebilirsiniz. Ama ben böyle bırakacağım. Yani burada daha da küçük çalışma yapabilirsiniz. Askınızı daha ne kadar uzatmak istiyorsanız öyle uzatacaksınız. Şöyle bir görseli göstereyim size. Başa teke düşürdüm. Burası tek olduğu zaman birer birer ikili trabzan yaptım. Ve bu şekilde zaten şimdi bunun etrafından gideceğim. Buradaki girintiler çıkıntılar da kaybolacak. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ya da daha da küçülterek bunları da alarak burada daha ince bir askı yapabilirsiniz. Nasıl temiz görüntü elde edeceğim? Ön yüzden ön yüze döndüğünüzde kaydırıyorum ben. Kaydırma yöntemiyle şöyle kaydırıyorum. Şu şekilde kaydırarak da bütün hat boyunca
Etek ucu da dahil hepsinden şöyle dar sıtmıyorum hiç elimi. Zincirimi dibine kadar itmiyorum. Zaten sonra buharda tutuyorum. Bu şekilde tüm hat boyunca, eğer hani fazla girinti çıkıntı olduysa bir sıra sık iğne, ondan sonra bu kaydırmayı yapın. Bakın bu şekilde kaydırarak da tüm hat boyunca çevre gideceğim. Sonra da güzel bir buhar elle düzeltiyorum. Çok güzel oluyor. Bu şekilde şöyle bir görüntü oluyor. Şu üstünde bir dikiş gibi. Sonra da kenarlarından dikeceğiz. Evet. Karşı tarafı da aynı şekilde yapacaksınız. Hem arkası hem önü aynı görünecek. Bakın bütün bu hat boyunca. Eğer çok fazla girinti çıkıntı varsa önce bir sıra sık iğne gidin. Sonradan da buradaki, ben büyük bir ihtimal bir sıra önce sık iğne geçeceğim. Ondan sonra yapacağım. Ama size bunu göstermek için şurayı gösteriyorum. Bütün hat boyunca çepeçevre gideceğim. Burayı da dediğim gibi ne kadar isterseniz uzatabilirsiniz. Daha da daraltabilirsiniz. Ben tek V'de ve 1, 2, 3 ile bitiriyorum. Evet. Hem başına hem sonuna fotoğraflarını koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle 2 tane size peş peşe askılı bluz çalışması gösterdim. Hoşunuza gider umarım. İşinize de yarar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.